Büyük resim nasıl okunmalı? Savunma sanayiinde en sık yapılan hatalardan biri, gelişmeleri tek tek ve kopuk başlıklar üzerinden değerlendirmektir. Yeni bir sistem, yeni bir platform ya da yeni bir teknoloji çoğu zaman tek başına büyük bir başarı gibi sunulur. Oysa savunma sanayiinde asıl belirleyici olan parçaların kendisi değil, bu parçaların nasıl bir bütün oluşturduğudur. İşte bu nedenle büyük resim kavramı savunma sanayiinde kritik bir anlam taşır. Büyük resmi okumak, tekil projelere değil, bütüncül mimariye odaklanmayı gerektirir. Bir savunma yapısında hangi sistemin, hangi boşluğu doldurduğu, hangi kabiliyeti, hangi amaçla desteklediği büyük resmin temelini oluşturur. Eğer bu bağlantılar net biçimde kurulmamışsa, en gelişmiş projeler bile stratejik anlamda beklenen etkiyi üretemez. Kısa bir hatırlatma yapmak istiyorum. Eğer bu analizleri değerli buluyorsanız, kanala abone olarak ve bildirimleri açarak bu bakış açısının büyümesine destek olabilirsiniz. Hedefimiz 50.000 aboneye ulaşmak. Bu hedef yalnızca bir sayı değil, daha güçlü analizler, daha fazla araştırma ve daha geniş etki alanı demek. Yorumlarınız ve paylaşımlarınız bu kanalın görünürlüğünü doğrudan artırıyor. Düşüncenizi mutlaka yazın. Şimdi analizimize devam edelim. Büyük resmi okumak aynı zamanda zaman boyutunu da dikkate almayı gerektirir. Bir sistemin bugün sağladığı katkı yarın da aynı değeri üretecek mi? Bu soru savunma sanayiinde stratejik düşünmenin merkezinde yer alır. Büyük resim sadece mevcut durumu değil, gelecek senaryolarını da kapsar. Bu nedenle savunma sanayiinde başarı yalnızca bugünün ihtiyaçlarını karşılamak değil, yarının belirsizliklerine hazırlıklı olmaktır. Türkiye savunma sanayiinde gelinen noktada büyük resim okumasının giderek daha fazla önem kazandığı görülmektedir. Artık projeler tekil başarılar olarak değil, genel stratejiye katkısı üzerinden değerlendirilmektedir. Bu yaklaşım, savunma sanayiinde olgunlaşmanın önemli bir göstergesidir. Büyük resmi okumanın bir diğer kritik boyutu önceliklendirme meselesidir. Her kabiliyet aynı anda, aynı seviyede geliştirilemez. Bu nedenle hangi alanlara yoğunlaşılacağı ve hangi alanlarda bekle gör stratejisi izleneceği büyük resme bakılarak belirlenir. Büyük resim aynı zamanda risk yönetimiyle de doğrudan ilişkilidir. Hangi risklerin kabul edilebilir, hangilerinin kritik olduğu stratejik okuma sayesinde anlaşılır. Bu da savunma sanayiinde daha dengeli ve daha öngörülebilir bir yapı oluşturur. Sonuç olarak savunma sanayiinde büyük resmi okuyabilmek stratejik bir yetkinliktir. Bu yetkinlik yalnızca teknik bilgiyle değil, stratejik akıl, uzun vadeli bakış ve sistem düşüncesiyle mümkündür. Büyük resmi görebilen parçaları daha doğru yere koyar. Parçaları doğru yere koyabilen denge üretir. Ve denge, modern savunma sanayinin en değerli çıktısıdır. Burası son kale, son hat, son denge. Bu analizi sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Savunma sanayi, yüzeyden bakıldığında görünenle değil, arka plandaki strateji, entegrasyon ve karar mimarisiyle anlaşılır. Eğer bu bakış açısını değerli bulduysanız, kanala abone olarak ve bildirimleri açarak yeni analizleri ilk siz izleyebilirsiniz. Yorumlarınız, eleştirileriniz ve katkılarınız bu kanalın gelişimine doğrudan etki ediyor. Düşüncelerinizi mutlaka paylaşın. Bir sonraki analizde görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla. Burası son kale, son hat, son denge.